Şimdi Merkel gidiyor artık. Son günleri, son haftaları neyse. Peki. Bundan sonra Merkel'in yerine gelecek olan diyelim ki Laschet geldi. Bir şey değişecek mi? Hayır, değişmeyecek. Önce devletin gücü diyecekler. Devletin ekonomisi diyecekler. Yeni vergiler gelecek arkadaşlar. Koronavirüs döneminde Alman ekonomisi yaklaşık %3 oranında daraldı. Diyecekler ki biz bu %3 daralmanın bir şekilde bu zararın, ziyanın hesabını yaptık. Yeni vergiler getiriyoruz diyecekler. Şimdi benim Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Belçika gibi, İngiltere gibi ülkelerde anlayamadığım bir şey var. Anlamıyorum yani. Şimdi bu ülkelerde sosyal yardımlar yapılıyor mu? Yapılıyor. Hiç kimse itiraz etmesin. Yapılıyor. Yeterli mi? Hayır, değil. Az ya da çok yapılıyor. Çocuk parasıydı, oydu, buydu falan. Şimdi emekli maaşları yetiyor mu? Hayır, yetmiyor. Yani 1000 euro civarında bir maaşla geçinebilmek, sosyal yardım almıyorsan kiranı ödeyebilmen, faturalarını ödeyebilmen, mutfak masrafını yapabilmen imkansız. Hele hele büyük şehirlerde 600-700 eurodan aşağıya kiralık ev yok. Eğer yardım yoksa patladı. Şimdi ne yapıyor bu gelişmiş ülkeler? Şunu yapıyor. Diyorlar ki biz emeklinin maaşına yeni bir vergi getirdik diyorlar. Almanya'da getirdiler. Diyor ki ben senin çoluk çocuğuna sosyal yardım alıyorsun. Tamam, alıyorsun, güzel. Sen bu sosyal yardım alan bir annenin ya da babanın çalıştığı maaşından %25'e yakın vergi alıyorsun. Şimdi vergiyi alıyorsun. Bu adamın maaşı, kadının maaşı düşüyor. Sonra bu kadın ya da adam gidiyor sosyal yardıma, diyor ki sosyale ben diyor bu maaşla geçinemiyorum. Bana sosyal yardım yap diyor. Al diyor sana sosyal yardım. Ya kardeşim, şimdi sen hem maaşından kesiyorsun vergi olarak, para yetmediği için bir daha para veriyorsun sosyal yardım olarak. Madem öyle vergiyi kesme. Niye kesiyorsun vergiyi? Ya da de ki 5000 euro mu alıyorsun kardeşim? Senden %5 alıyorum, %10 alıyorum, neyse işte. Bu kadar. Sana sosyal yardım yapmıyorum de. Şimdi bir taraftan hem sosyal yardım yapıyorsun hem de adamdan parayı yine vergiyle geriye alıyorsun. Yani sağ cebine koyduğunu sol cebinden alıyorsun. Şimdi koronavirüs dönemindeyiz. Şimdi diyecekler ki biz senden %25 değil %30 maaşlar direkt düşecek. Sonra bu kişiler gidecek yine sosyale, diyecek ki selamun aleyküm. Biliyorsunuz durumları. Ben bu maaşı alıyorum. Yetmiyor. Çoluk çocuğuma bakamıyorum. Bana şundan bilmem ne sosyal yardımından da verin. Vereceksin. Belgeleri tabii şeyleri ispatlayabilirsen. Almanya zaten özellikle arkadaşlar yani bürokrasi, belge merkezi. Almanya'da emeklilere bir sürü sosyal yardım var. Ama bu kağıt kürekten dolayı emeklilerin yarısı bu haklarını bile bilmiyor. Bir örnek, bir tane sosyal yardım var. Emeklilere verilen 180 tane soruyu cevaplamak zorundasın. Ya adamın gözü görmüyor. Ya adamın çevresinde kimse 180 tane soruyu nasıl cevaplayacak? Ya kafayı mı yediniz kardeşim siz ya? Nedir bu bürokrasi ya? Hani diyorlar ya Almanya'nın kağıdı küreği bitmez. Gerçekten öyle. Şimdi toparlayacak olursak bakın değerli izleyicilerimiz. Ekonomiler dibe vurdu. Ülkelerin ekonomileri sarsıldı. Güçlü olanlar ayakta. Güçlü ekonomiler 3 yıl içerisinde kendilerini toparlarlar. Ama olan yine halka olacak. Olan yine dar gelirliye olacak. Parası olan bu dönemde parasını arttırdı zaten. Zengin olan daha çok zengin oldu. Allah daha çok versin. Ama ya şu işçiyi, emekliyi, dar gelirliyi bu koronavirüs döneminde görün be kardeşim. Her ülke için söylüyorum bunu. Şimdi biz ne dedik geçtiğimiz günlerde? Dedik ki her aileye bu yılın sonuna kadar aylık 500 euro, ayrıca 500 euro çocuk parası verilsin dedik.
Hiç olmazsa bu yılın sonuna kadar insanlar bir nebze olsun rahat ederler hem psikolojik hem ekonomik olarak. Çünkü geride kalan aylarda masraflar arttı. İnsanların evdeki tüketimleri arttı, alışkanlıkları değişti. Hesapta olmayan pek çok harcama yapılıyor. Yani bunu sabaha kadar anlatabiliriz ama ne Merkel ne de diğer Avrupa ülkelerini yönetenler her ne hikmetse bu anlattıklarımızı benden daha iyi bilmelerine rağmen, sizden daha iyi bilmelerine rağmen görmüyor, duymuyor. Daha doğrusu görmek istemiyor, duymak istemiyorlar. Onlar yeni vergileri nasıl getirebiliriz? Yeni vergilerle bu vatandaşı nasıl komaya sokarız? Bunun hesabını, planını yapıyorlar. Merkel değil, kim gelirse gelsin, Almanya yönetsin, Lakşit değil bilmem kim gelsin, hiçbir şey değişmeyecek. Hiçbir şey değişmeyecek. Şimdi seçim dönemi yaklaştıkça Türklere Avrupa'da, Almanya'da zeytin dalı uzatacaklar. Bizim derneklerimizi, oraları, buraları ziyaret edecekler. Seçim bitecek, oyları alacaklar. Kaldıkları yerden devam edecekler. Sakın ne inanın, ne güvenin. Onu da bırakın. Almanya Federal Meclisi'nde Türkiye kökenli pek çok kişi var. Bunların yarısı milletvekilleri. Bunların yarısı bölücü zaten. Yarısı bölücü. Anladınız ne demek istediğimi? Onlardan bir hayır beklemeyin. Onların tek bir derdi var. Türkiye düşmanlığı yapmak. Onların size hizmet yapmak gibi. Adı soyadı Türk adı, Türk soyadı olabilir ama ruhunda bunların bizim vatandaşlarımıza yardım etmek gibi bir derdi yok. Onların tek bir derdi var. Türkiye'yi karalamak. Onların başka bir derdi yok. Ne senin almış olduğun maaşın düşük olması, ne emeklinin çektiği çile falan. Onların umurunda falan değil. Onun için seçim geliyor. Oy kullanma hakkı olanlara söylüyorum. Bu hokkabazlara inanmayın. Bunlar oyları alacaklar. Sarılacaklar seçim döneminde derneklere gelecekler. İşini dürüst yapanlara bir lafım yok. Hepsine söylemiyorum bunu. Sakın yanlış anlamayın. Federal Meclis'te Türkiye sevdalısı çok insan var. Ayrı mesele. Hepsine söylemiyorum. Ama yarısı hokkabaz. Yarısı Türkiye düşmanı. Yarısı Türkiye'yi karalamaktan başka hiçbir şey yapmıyor. Bu hokkabazlara aman siz olun, güvenmeyin, inanmayın. Federal Meclis'te ihanet ediyorlar. Türkiye'ye, bizlere ihanet ediyorlar. İyi de olsa, kötü de olsa ben yurt dışında vatanıma, milletime söz ettirmem kardeşim. Bak iyi de olsa kötü de olsa. Eleştiriyor mu? Eleştiriyoruz. Ama Türkiye'yi sadece karalamak için, benim vatanımı sadece karalamak, yerden yere vurmak için iftiralar atıyorlar. Türkiye'de hatalar yok mu? Var tabii ki. Hukuksal anlamda sıkıntılar yok mu? Var tabii ki. Ama bunu söyleyenler, söyledikleri ülkede sanki hiçbir şey yok. Her şey güllük gülistanlıkmış gibi anlatıyorlar. Türkiye'de de sanki her gün değerli izleyicilerimiz insanlara yapılmadık şey yok. Yapmayın, etmeyin diyorum. Seçim geliyor. Sakın ola ki bu hokkabazlara inanmayın. İnanmayın kardeşim. Burada şunu da söyleyeyim bakın. Almanya başta olmak üzere Avrupa ve diğer ülkelerde Türklerin, bizlerin eksiklikleri de var. Kendimizi ifade edemiyoruz. Kendimizi anlatamıyoruz. Eksik anlatıyoruz. Kendi içimizde bölünmüşüz. Bilmem neci, ocu, bucu, bilmem neci söylemek istemiyorum anladınız. Kardeşim bu bayrağın altında hepimize yer var. Bilmem neci, ocusu, yok sucusu, bilmem nesisi. Bunlara ne gerek var? Ya birileri namaz kılmaya giderken bile bilmem kimlerin camisi diye ona gidiyor öbürüne gitmiyor. Ya yapmayın ya, cami Allah'ın evi diyoruz değil mi? Bunda bile ayrım var. İşte biz birlik olamadığımız için o federal meclise giden ihanetçilerin, hainlerin sayısı da artıyor, azalmıyor arkadaşlar. En çok bizden, Türklerden oy alıyorlar Almanya'da. Bilmiyor muyuz?
Seçim dönemi öpüyorlar, sarılıyorlar, kokluyorlar. Aman Türkçe konuşuyor. Oo, biz de hemen oyları veriyoruz değil mi? Yapmayın bu bölücüleri kardeşim, kapınızda falan barındırmayın. Bunların hepsi hokkabaz. İki yüzlü hokkabazlar bunlar. Bunlar seçilince, milletvekili olunca hadi eyvallah diyorlar bir sonraki seçime kadar. Yeşiller Partisi'nde bir sürü hokkabaz var. İsimlerini vermeyeyim. Nedir kardeşim sizin bu Türkiye düşmanlığınız ya? Nedir kardeşim? Anlattıklarınızın, söylediğinizin %90'ı palavradan ibaret. Alman medyasına da yalan beyanlarda bulunuyorsunuz. Alman siyasetçilere Türkiye hakkında karalamalarda bulunuyorsunuz. Utanmıyor musunuz? Bir de adınız ne sizin? Adınız bak Türk adı. Vicdanlı olun biraz, vicdanlı. Bu hokkabazlara bu sözlerim. Seçim dönemi yine gelecekler. Derneklerimize, onlara, bunlara. Kardeşim şöyle bir şey söyleyeyim. Uyanık olmazsak başımızdan çoban eksilmez. Kusura bakmayın. Bu böyle. Bu hokkabazlara, bu sahtekarlara oy verdiğimiz sürece bizim haklarımız hiçbir şekilde savunulmayacak. Aksine yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı Türkiye'den koparmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Arkadaşlar bu federal meclise oy verip gönderdiğimiz, hepsi için söylemiyorum, tekrar ediyorum. İşini dürüst yapanlara asla bir şey söylemiyorum. Bu bölücülere söylüyorum. Federal milletvekilleri falan var ya, bu hokkabazlara. Bu hokkabazlardan hangisi mesela yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunları ile ilgili Almanya'da bu sorunların çözülmesine dair bir tane yasa tasarısı hazırladılar? Hangisi Merkel'le konuştu? Hangisi eyalet başbakanlarıyla bu sorunların çözümü için konuştu? Hiçbir tanesi yok. Hiçbir tanesi. Bunlar seçilir, oyu alır, giderler, yaklaşık 25 bin euro civarında da milletvekili maaşını alırlar. Sonra da derler ki seçim dönemine kadar kusura bakmayın pek yapabileceğimiz bir şey yok. Almanlar yapmıyorlar derler. İnsan gibi izahatta bulunursan herkes yapar. İnsan gibi hakkını, vatandaşımızın hakkını savunursan her şey olur. Ama siz federal meclisin o kürsüsüne çıkıp Türkiye'yi karalıyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz siz. Türkiye düşmanlığınızı anlamak mümkün değil. Çünkü değerli izleyicilerimiz, sizin Türkiye diye bir derdiniz yok. Tek derdiniz karalamak. Bakın ben siyaset konuşmuyorum. Türkiye'de siyasette yanlışlıklar var, hatalar var. Ama kardeşim benim başka vatanım yok. Gidecek başka bir yerim de yok. Siyaset bir kenara kardeşim. Siyasetçilerin canı cehenneme. Beni ilgilendirmiyor. Beni ne ilgilendiriyor biliyor musun? Ülkem, vatanım ilgilendiriyor.